Haluk Levent'i çok iyi tanırsınız. Rock müziğin asi çocuğu, milyonların kahramanı, depremde çadır kuran adam, Time dergisinin dünyanın en etkili 100 insanından biri seçtiği isim. Peki ya o kahraman bugün nerede? Tekirdağ Çorlu Karatepe cezaevinde, 14 numaralı koğuşta. Suçlamalar ağır. Suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Ama asıl şaşırtıcı olan şu: aynı Haluk Levent cezaevinden bir veda mektubu yayımladı ve o mektupta öyle itiraflar var ki Türkiye bir haftadır başka bir şey konuşmuyor. Battım, çıkamadım, kumar oynadım, borsa oynadım, iddia oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi itiraf ediyorum. Bu videoda Haluk Levent'in 57 yıllık hayat hikayesini, Adana'nın Yamaçlı mahallesinden Time kapağına uzanan yükselişini ve o kapağın nasıl bir cezaevi ranzasına dönüştüğünü anlatacağım. Sonuna kadar izleyin. ...26 Kasım 1968, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı mahallesinde 9 kardeşin 8.'si olarak Haluk Acil dünyaya geldi. Annesi Sabriye Hanım, babası Mesut Bey'di. Yoksul bir ailede büyüdü. O kadar yoksuldular ki Haluk Levent yıllar sonra bir röportajında o günleri şu sözlerle anlatacaktı. Annem bir patatesi 9 parçaya bölerdi. Sabancı İlkokulu'nu bitirdi, ardından Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ancak hayat onu hiçbir okulun sıralarında uzun süre tutmadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu, ODTÜ Fizik ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümlerine kaydoldu. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle hiçbirini tamamlayamadı. Ticaret yapmayı denedi. Battı. Adana'dan ayrıldı. Elinde gitarı, sırtında çantasıyla şehir şehir dolaştı. Sokaklarda şarkılar söyledi. Hastalar için yardım topladı. İşte o günlerin hikayesi yıllar sonra ilk albümüne isim olacaktı. Yollarda. 1992 yılında İstanbul'a geldiğinde uzun saçlı, asi ruhlu ve Adana aksanıyla konuşan genç bir müzisyendi. Ortaköy'deki barlarda sahne almaya başladı. Yıldıray Gürgen ile tanışması ise hayatının dönüm noktası oldu. Temmuz 1993'te Yollarda albümü yayımlandı. Kimse bu albümden büyük bir başarı beklemiyordu. Ancak albüm 200.000 sattı ve Anadolu Rock'ın 70'lerden sonraki ikinci yükseliş dalgasının ilk kıvılcımı oldu. Haluk Levent artık Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biriydi. Ekim 1995'te Bir Gece Vakti albümü çıktı. Satış rakamı 1 milyona yaklaştı. Hani Benim Olacaktın, Gülendam ve Ela Gözdüm yalnızca hit şarkılar olmadı. Bir neslin marşı haline geldi. 1996'da Arkadaş albümü yayımlandı. Haluk Levent artık sadece bir şarkıcı değil, bir fenomendi. Ama tam zirveye tırmanırken hayat onu ilk kez yere serdi. Ağustos 1997. Karşılıksız çek davası nedeniyle tutuklandı. 9 ay 15 gün cezaevinde kaldı. Cezaevinde saçlarını kazıttı ve saçlarını Gülünar'daki nükleer santral protestosuna gönderdi. Ayrıca cezaevindeyken Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı. Bu ilk cezaevi deneyimiydi ama son olmayacaktı. 26 yıl sonra bir kez daha demir parmaklıkların arkasına döneceğini o gün bilmiyordu. Eylül 1998'de cezaevinden çıktıktan sonra yine Ayrılık albümünü yayımladı ve askere gitti. Askerliği sırasında Türkiye'nin en ücra köşelerinde konserler verdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kimsenin gitmediği yerlere gitti. 1999 Marmara depremi olduğunda askerdi. Ancak izin günlerinde İzmit'e giderek çadır kurdu. Enkaz kaldırdı ve depremzedeler için konserler verdi. O günlerde oluşan yardımsever rockçı imajı ileride Ahbap Derneği'nin temelini oluşturacaktı. 2000'li yıllar Haluk Levent'in en üretken dönemiydi. Kral Çıplak, Bir Erkeğin Günlüğü, Aç Pencereni ve Annemin Türküleri. Albüm üstüne albüm, konser üstüne konser. 15 albüm ve 10.000'in üzerinde konserle Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından biri oldu. Ama şimdi burada durup bir şey sormak istiyorum. Bu kadar konserin kaçından para aldı? Cevap şaşırtıcı. Neredeyse hiçbirinden. Çoğunu hasta çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için verdi. Ve tam da bu noktada Haluk Levent'in hayatındaki en büyük çelişkiyle karşılaşıyoruz. Aynı adam bir yandan milyonlara yardım ederken diğer yandan kendi maddi hayatını yönetemiyordu. Şimdi gelelim 2017 yılına. Haluk Levent Ahbap Derneği'ni kurdu. Başlangıçta bu sosyal medya üzerinden yürüyen bir yardım hareketiydi.
Twitter üzerinden yardım çağrıları yapıyor, insanları birbirine ulaştırıyordu. Daha sonra dernekleşti, büyüdü ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinde AFAD'ın yanında en büyük sivil yardım organizasyonlarından biri haline geldi. 2023 yılında Time dergisi Haluk Levent'i dünyanın en etkili 100 insanından biri seçti. Tanıtım yazısını Elif Şafak kaleme aldı. Ancak Haluk Levent yazıda hükümet eleştirisi bulunduğu gerekçesiyle bu onuru reddetti. İşte tam bu noktada her şey zirvedeydi. Deprem kahramanı, Time 100 listesi ve milyonların sevgisi. Peki sonra ne oldu? Ama asıl şaşırtıcı olan şu, o görkemli görüntünün arkasında devasa bir mali çöküş yaşanıyordu. Ve bu çöküşün ilk işaretleri aslında yıllar öncesinden geliyordu. Haluk Levent'in 2020'li yılların ortalarında başlayan maddi sorunları giderek büyüdü. Kendi ifadesiyle son bir yıl çok açıldım. Borsa, iddia, kumar ve en önemlisi yüksek miktarlarda borçlanma. İşte o borçların bir kısmı Ahbap Derneği ile ilişkilendirilen isimlerden alınmıştı. 12 Temmuz 2026 sabahı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Haluk Levent de vardı. Suçlamalar: suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takipler soruşturma dosyasına girdi. Dosyadaki iddialar oldukça dikkat çekiciydi. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz, yüksek tutarlı para hareketleri, aralarında yüksek miktarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan yüksek meblağlar ve kısa sürede gerçekleştirilen zincirleme tapu devirleri. Ve son olarak en ağır iddia, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı. 16 Temmuz 2026'da Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. O güne kadar Türkiye'nin yardımsever rock yıldızı olarak bilinen isim artık Tekirdağ Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda 14 numaralı koğuşta tutukluydu. Ama hikaye burada bitmedi. Asıl bomba 20 Temmuz'da patladı. 20 Temmuz 2026'da Haluk Levent'in sosyal medya hesabından 2 mektup paylaşıldı. Başlıkları şunlardı: Veda öncesi ve son mektup, veda. Bu mektuplarda Haluk Levent hayatının en büyük itiraflarını yaptı. Ve bu itiraflar yıllardır oluşturduğu kahraman imajının altındaki karanlık gerçekleri gözler önüne serdi. Ben yeterince iyi bir insan değilim. Kötü bir babayım. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi itiraf ediyorum. Sevilecek tek bir yanım yok. Ancak mektupta bir savunma da vardı. Ben Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlara ihanet etmedim. Deprem döneminin 1 lirası bile çalınmadı. Ve en dikkat çekici bölüm: Haluk Levent, dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalar yaptığını kabul etti. Ancak bu borçları geri ödemek için hazırlık yaptığını, gözaltına alınmadan önce ödeme sürecini başlattığını ve gözaltı sürecinin bu planı tamamlamasına engel olduğunu savundu. Mektupta bir başka dikkat çekici ayrıntı daha vardı. Haluk Levent, 9 yıldır şiddete ve cinsel istismara uğramış 18 çocuğun eğitim masraflarını ve kira giderlerini karşıladığını ilk kez açıkladı. Bunlar çocukları incinmiş, hasta olan gariban aileler. Örgüt üyesi değiller, dedi. İşte tam burada Haluk Levent hikayesinin en büyük çelişkisiyle karşı karşıyayız. Bir yanda milyonlarca liralık bağış toplayıp depremzedelere yardım eden bir adam. Diğer yanda kumar borçları, usulsüz para transferleri ve karanlık mali ilişkiler. Peki bu iki Haluk Levent aynı insan mı? Şimdi yükseliş ve düşüş hikayesindeki en kritik kırılma noktalarına bakalım. Birinci kırılma: 1997 cezaevi deneyimi. 29 yaşında ilk kez demir parmaklıkların arkasına girdi. O cezaevi onu yıkmadı. Kitap yazdı, şarkılar besteledi ve çıktığında daha büyük bir yıldız oldu. İkinci kırılma: 2017'de Ahbap'ın kuruluşu. Bireysel yardım faaliyetleri kurumsal bir yapıya dönüştü ve bu yapı zamanla kontrol edilmesi zor bir sisteme dönüştü. Üçüncü kırılma: 2023 depremleri. Ahbap milyarlarca liralık bağış topladı. Bu büyük para akışı sistemin yönetimini çok daha karmaşık hale getirdi. Dördüncü kırılma:
kumar ve borç sarmalı. Haluk Levent'in kendi ifadesiyle çok açılması onu giderek daha riskli mali kararlar almaya itti. 5. ve son kırılma. 12 Temmuz 2026 operasyonu. O sabah kapısı çalındığında belki de her şeyin sona erdiğini anlamıştı. Peki şimdi ne olacak? Dava süreci yeni başladı. Haluk Levent, Çorlu Karatepe cezaevinde tutuklu bulunuyor. Hakkındaki suçlamaların cezası onlarca yılı bulabilir. Ahbap Derneği'nin genel merkezine mühür vuruldu. Soruşturma genişliyor. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu yeni isimlerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu hikaye henüz bitmedi. Ve bittiğinde Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük hayırseverlik skandallarından biri olarak kayıtlara geçebilir. Haluk Levent kurban mı, yoksa kendi sonunu kendi mi hazırladı? Yorumlara yazın.